Haydi gelin Subaru Nabov'u tanıyalım. Hepinize merhaba dostlar. Bugün benim için çok güzel bir gün. Çünkü sizlerle çok güzel bir su altı scooter'ı paylaşacağım. Beraber kutu açılışı yapacağız. Subaru firmasının ürettiği Nabov ile tanıştıracağım sizleri. Nabov ile tanışmadan önce kısaca Subaru firmasından bahsetmem gerekiyor diye düşünüyorum. Subaru firması 2013 senesinde kurulmuş, su altı ekipmanları üreten köklü bir firma. Ve 2021 senesinden beri de Türkiye'de elektrikli deniz araçlarıyla tanıdığımız Erkemal'in firması tarafından ülkemiz pazarına sunuluyor. Hadi beraber bu güzel ürünün kutu açılışını yapalım. Gördüğünüz gibi Nabov gerçekten de harika bir kutuyla geliyor. Ürünün kutusunu görür görmez kaliteli bir ürünle karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliyoruz. Hemen beraber kutuyu açalım. Kilitli bir sistemi var. Çok güzel bir saklama kabı gördüğünüz gibi. Ve karşımızda, hazırsanız, Nabov burada. Ekranı açalım. İnanılmaz bir tasarıma sahip. Daha kutudan çıkartır çıkartmaz heyecanlanmaya başlıyorsunuz bile. Sahip olduğu motorlar 420 watt gücünde ve 158 watt güce sahip bir batarya ile besleniyor. Batarya ise 10.670 mAh güce sahip. Cihazın üzerinde bir adet dijital ekran yer alıyor ve 2 tane tetiği var. Açma kapama için ise yan tarafında çok kolay bir şekilde açma kapamamıza müsaade eden bir tuş yer alıyor. Nabov gördüğünüz gibi ama kutusundaki sürprizler henüz bitmedi çünkü çok fonksiyonel bir kutusu var ve içinde başka malzemeler de yer alıyor. Hadi beraber onlara bakalım. Kutunun diğer tarafını çeviriyoruz. Böyle enteresan bir tasarım yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Yine kilitli bir kapak sistemi var. Kilitleri açıyoruz ve karşımızda diğer aksesuarlar çıkıyor. Beraberce onlara bakalım. Çok detaylı hazırlanmış bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bizi karşılıyor. Onun haricinde 158 watt güçte Nabov'u tam tamına 60 dakika kullanmamızı sağlayan piliyle karşılaşıyoruz. Birazdan bu pilin nasıl takılacağını size göstereceğim. Bunun haricinde beni çok şaşırtan güzel bir diğer özelliği de Nabov'un sahip olduğu çok şık şarj doku. Bu tür cihazlarda şimdiye kadar gördüğüm gerçekten de en şık şarj cihazı olabilir. Şarj cihazı ve adaptörleri kutuda yer alıyor. Bunun dışında Nabov tam tamına 40 metre derinliğe kadar size eşlik edebiliyor. Su yüzeyinde eğlenebileceğiniz gibi scuba dalışlarda da kullanabiliyorsunuz, serbest dalışta da kullanabiliyorsunuz. Nabov bu elimde gördüğünüz aparatlar olmadan, bu ağırlıklar olmadan pozitif yüzerliğe sahip. Yani su yüzeyinde Nabov'unuzu bıraktığınız zaman Nabov yüzer olarak kalıyor. Batma, onu kaybetme gibi bir durum söz konusu değil. Peki onu dalışa götürmek istediğinizde, onu negatif yüzerliğe yani batar hale getirmek istediğinizde ne yapıyorsunuz? Kutusunun içinden bu çok güzel tasarlanmış ağırlıklar çıkıyor. 3 adet. Birazdan göstereceğim aksiyon kamerası bağlantı noktasına yerleştirebiliyorsunuz. Bu da bence muhteşem bir özellik. Ayrıca bu bağlantıları yapabilmeniz için ve aksiyon kameranızı takabilmeniz için bağlantı parçası da kutuyla beraber geliyor. Bu da çok iyi düşünülmüş. Son olarak da 2 tane farklı bağlantı harnesiyle beraber geliyor. Bileklik yapısına sahip olan bu aparat sayesinde Nabov'unuzun tek elle kullanma modunda diğer elinizi tutmadığınız anlar tam karşınızda kalmasını sağlıyor. Bence bu çok güzel bir özellik ve çok iyi düşünülmüş bir detay. Bunu çok beğendim. Şimdi birazcık detaylara bakalım. Nabov'umuzun dalışa hazırlanması, suya hazırlanması ne kadar zaman alıyor, ne kadar zahmetli ona beraberce bakalım. Kutudan pilimizi çıkartıyorum. Arka tarafını çeviriyorum. Arka kapağını tek dokunuşta ve tek elle açıyorum. Aküyü elime alıyorum. Doğru şekilde yerleştirdikten sonra bastırıyorum. Arka kapağı yerine geri takıyorum. Nabov kullanmaya hazır. Muhteşem değil mi dostlar? Bu kadar basit. Şimdi beraberce Nabov'un üzerindeki diğer harika özelliklere bakalım. Nabov'un en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi burnunda yer alan aksiyon kamerası bağlantı noktası oldu. Hiçbir aparata ihtiyaç durmadan GoPro ve benzeri aksiyon kameralarınızı Nabov'un önündeki bu noktaya bağlayıp dalışlarınızın fotoğraflarını ve videolarını harika bir şekilde kayıt edebiliyorsunuz. Bizim gibi su altı fotoğrafçılığı ve video çekimlerine meraklı olanlar için gerçekten de mükemmel bir özellik. Nabov'un fotoğraf ve video çekmeyi sevenlere verdiği destek bunda da sınırlı değil. Ön tarafında klasik tipte bir tripod bağlantı girişi bulunuyor ve Nabov'un harika video aksesuarları var. Bu alana takacağınız bir aparatı ile profesyonel ışıklar ve profesyonel bir kamera rigine sahip olabiliyorsunuz. Bu da inanılmaz bir özellik. Hadi beraberce Nabov'u açalım ve nasıl çalıştığına bakalım. Açma tuşuna sadece 2 saniye ileriye doğru itiyorum ve Nabov açıldı. Dijital ekranı sayesinde kalan batarya miktarınızı, kullanmaya başladığınızdan beri geçen süreyi, kaç elle kullanmayı tercih ettiğinizi, çünkü Nabov'un çok güzel bir özelliği var, birazdan ondan da bahsedeceğim,
gibi bilgileri direkt olarak sizle paylaşabiliyor. Daha da güzeli Nowbow akıllı telefonlarınızla iletişim kurabiliyor. Çok şaşırdınız değil mi? Ben de ilk duyduğumda gerçekten çok şaşırdım çünkü kendine ait bir aplikasyonu var ve bu aplikasyon aracılığından kendini kontrol etme, ayarları değiştirme, yaptığınız gezilerin loglarını tutma, kendi kendini temizleme gibi gerçekten de çok güzel özelliklere sahip. Aklınıza gelen soruları duyar gibiyim. Şimdi onları tek tek cevaplandıralım. Nowbow'un hızını merak ediyorsunuz eminim. Bu kadar spor gözüken harika bir tasarıma sahip bir cihazın hızı ne? Nowbow'un toplam 3 tane farklı hız modu var. Free, Sport ve Turbo. Free modda 2, Sport modda 3 ve Turbo modda tam 4 knot hız yapabiliyor. Evet, doğru duydunuz. Tam tamına 4 knot hız yapabiliyor Nowbow. Birazdan izleyeceğiz dalış görüntülerinde ne kadar eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Aklınıza gelen bir diğer soru da Fırat Kaptan, Nowbow'u kaç dakika kullanabiliyoruz? Bu kadar kompakt bir cihazın pil ömrü ne kadar diyeceksiniz? Normal kullanımda Nowbow size tam tamına 60 dakika zaman veriyor. Diğer modlarda hız arttıkça tabii ki bu süre tüm elektrikli cihazlarda olduğu gibi kısalmaya başlıyor. Pil ömrü mükemmel, hız mükemmel. Peki bu aletin ağırlığı ne kadar diye soruyorsunuz. Nowbow sadece ama sadece 4,5 kilogram arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pili üzerindeyken tek elle çok rahat bir şekilde kaldırıp indirebiliyorum. Suya atıp almakta hiçbir zorluk yok. Çocuklarımız için herkese uygun muazzam bir cihaz. Hem boyutuyla hem hızıyla hem pil ömrüyle gerçekten de hayallerin gerçek olduğu bir cihaz. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir su altı scooter ile karşı karşıyayız ve sizleri tanıştırmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ama ona su altı scooter demek bence adaletsizlik olur. Nowbow bence tam bir zaman makinesi. Neden diye sorarsanız kim kullanırsa çocukluğuna geri gidiyor. Zamanda geriye doğru yolculuk yapıyor ve inanılmaz zaman geçiriyor. Tuna Kaptan'la beraber cihazı gördüğümüzden beri çok heyecanlıydık ve beklentilerimiz yüksekti. Fakat su altını kullanma şansı bulunca gerçekten de inanamadık. Biz böyle eğlendiysek ufaklıklar Nowbow'da gerçekten de çok güzel zaman geçirecektir, emin olabilirsiniz. Eğer minikler için almayı düşünüyorsanız şimdiden sizi uyarıyorum. Sizler de bağımlısı olacaksınız. Nowbow'un en güzel taraflarından bir tanesi de çift elle ve tek elle kullanım özelliğine sahip olması. Bunu isterseniz cihazın üzerinden, isterseniz aplikasyon üzerinden belirleyebiliyorsunuz. Peki bunun avantajı ne? Çift elle kullanım, klasik kullanımda çok rahat bir tutuş pozisyonuna sahip ve tetikleri beraber çektiğimiz zaman çalışmaya başlıyor. Tek elle kullanım özelliğini açarsanız ilk başta çift tetiğe bastıktan ve başlattıktan sonra daha sonra tek elle devam edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz 40 metreye kadar gidebilme yeteneğine sahip Nowbow. Dalış yapmak isteyen dostlarımızın birkaç metre sonra kulaklarını eşitlemesi gerekecek. Biliyorsunuz dalışla ilgileniyorsunuz. Tek elle kullanma özelliği sayesinde de bunu gayet konforlu bir şekilde yapabiliyorsunuz. Nowbow'da gördüğünüz gibi her şey düşünülmüş. Gerçekten de kutusundan kendisine, aksesuarlarına kadar muhteşem bir ürün. Çok tavsiye ediyorum. Hadi gelin şimdi onu hep beraber ait olduğu yere götürelim. Su altına gidelim ve beraber dalalım. Bakalım bu küçük canavar neler yapabiliyor. Şimdi dalış zamanı.